Herkese selam. Bu gece uykuya dalmadan önce sizleri geishaların dünyasını tanımaya davet ediyorum. Gözlerinizi kapatın ve Japonya'nın dar sokaklarında yavaşça yürüdüğünüzü hayal edin. Hafif bir rüzgar kiraz ağaçlarının yapraklarını sallıyor. Kendinizi Edo dönemi Japonya'sında renkli kimono ve parlayan makyajlı geishaların arasına dolaşırken hissedin. Her adımda hem geçmişi hem de eşsiz kültürü derinlemesine tanıyın. Videom hoşunuza giderse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda nereden izlediğinizi ve saatin kaç olduğunu yazarsanız sevinirim. Şimdi ışığı yavaşça kıs ve kendini bu zaman yolculuğuna bırak. Haydi şimdi gözlerinizi kapatın. Zihninizde yavaşça Japonya'nın 17. yüzyılına, Edo dönemine doğru bir yolculuk yapalım. Dar sokakların arasında, bambu perdelerinin gölgesinde hafifçe titreyen kağıt fenerlerin ışığını hayal edin. Uzaktan gelen bir şamisen tınısı, ince, titreşimli, derin bir ses. Bu ses sizi bir çay evine, tatami hasırlarının serildiği loş bir salona doğru çeker. İşte burada tarihin en zarif figürlerinden biri olan geishaların doğuşuna tanıklık ediyoruz. Geisha kelimesi aslında sanat insanı demektir. Başlangıçta erkek sanatçılar için kullanılan bu ünvan zamanla kadınların ellerinde şekillendi. Edo dönemi Japonya'sında özellikle eğlence bölgelerinde sanatla bezeli sohbetler, müzik ve dans eşliğinde düzenlenen buluşmalar toplumsal yaşamın önemli bir parçasıydı. İnsanlar yalnızca şarkı dinlemek ya da çay içmek için değil, aynı zamanda güzellik ve zarafetin bir araya geldiği o büyülü atmosferi solumak için bu evlere giderlerdi. Edo döneminde şehirler hızla büyüyordu. Kyoto ve Edo, bugünkü Tokyo, ticaretle, kalabalık sokaklarla ve eğlence evleriyle doluydu. Bu dönemde Okiya adı verilen evler ortaya çıktı. Okiya bir çeşit geisha hanesiydi. Geishalığın kalbi Okiya denilen evlerde atardı. Okiya yalnızca bir konaklama yeri değil, aynı zamanda disiplinin, geleneğin ve sanatın birleştiği bir okul gibiydi. Burada küçük yaşta kızlar yetiştirilir, adım adım geleceğin geishaları haline gelirdi. Çoğu zaman fakir aileler kızlarının geleceğini güvenceye almak için onları bir Okiya'ya bırakırdı. O günden itibaren kız artık bir öğrenci, belki de geleceğin ünlü bir geishası olurdu. Ancak bu süreç yalnızca onların değil, ailelerinin de hayatını değiştiren bir karardı. Birçok aile kızlarını Okiya'ya teslim ettiklerinde bir yandan gurur duyar, bir yandan içten içe hüzünlenirdi. Çünkü artık çocuklarının kaderi evin değil, sanatın, estetiğin ve toplumun hizmetine adanmıştı. Okiya'ya adım atan kız artık çocuk olmaktan çıkıp bir yolculuğa başlamış olurdu. Bu yolculuk kimi zaman gözyaşlarıyla, kimi zaman sabırla, kimi zaman da büyük hayallerle örülürdü. Çünkü geisha olmak yalnızca bir meslek değil, Japonya'nın kültürel ruhunu taşımak anlamına geliyordu. Geishaların doğuşunu anlamak aslında Edo döneminin ruhunu hissetmektir. O dönemde Japonya kapılarını dış dünyaya kapatmış, kendi içinde derin bir düzen kurmuştu. Bu düzenin en zarif sembollerinden biri de fener ışıkları altında şamisen tınılarıyla hayat bulan geishalardı. Hayal edin, henüz 10 yaşına bile yeni basmış küçük bir kız çocuğu. Saçları sıkıca toplanmış, yüzünde çocukluğun masumiyeti var. Ama o sıradan bir çocuk değil. Kyoto'nun dar sokaklarında, kırmızı boyalı tahta kapının ardında hayatı sonsuza dek değişecek. Çünkü artık o bir Maiko adayı. Maiko kelimesi dans eden çocuk anlamına gelir. Bu bir kızın geishalığa doğru ilk adımıdır. O artık çıraktır ama aslında bundan çok daha fazlasıdır. Hayatının en yoğun ve disiplinli eğitim sürecine başlamıştır. Okiya'daki ilk günler kolay değildir. Küçük bir Maiko adayı uyanır uyanmaz büyük ablalarının peşine takılır. Tatami hasırlarının üzerinde saygıyla eğilmeyi, sessiz adımlarla yürümeyi, yemek servis ederken çubuğu nasıl tutması gerektiğini öğrenir. Hatta otururken bile. Sıradan bir çocuk gibi bağdaş kuramaz. Dizlerinin üzerine çöker. Sırtını dimdik tutar. Çünkü her hareket bir estetik dersidir. Eğitim sadece bedenle değil, ruhla da başlar. Önce şamisen sesiyle tanışır. İnce uzun gövdeli, bu 3 telli çalgının sesini ilk duyduğunda ürperir belki. Parmakları tellere alışana kadar parmak uçları acır, nasır tutar. Ama bu acı onun sanat yolundaki ilk sınavıdır. Ardından dans başlar. Maiko adayları kimonolarının ağırlığıyla uyum içinde zarifçe hareket etmeyi öğrenir. Japon dansı
dünyası sadece adımlardan ibaret değildir. Bir bakış, bir el hareketi, hafifçe eğilen baş, hepsi birer anlam taşır. Bir baharın gelişini, bir aşkın hüznünü ya da geçmişin anılarını sadece bedenleriyle anlatabilmelidir. Ve sonra çayın büyülü dansı. Çay seremonisi Japon kültürünün en incelikli sanatıdır. Küçük Maiko çay tozunu bambu fırçalarıyla köpürtürken yalnızca çay hazırlamaz. Aynı zamanda sabrı, dikkatli olmayı, zarafeti öğrenir. Çünkü bir geisha için çay seremonisi misafire saygının en yüce ifadesidir. Ama kolay değildir. İlk yıllar çoğu zaman gözyaşlarıyla geçer. Ailesinden uzak, ağır kimonoların altında saatlerce prova yapan küçük bir kız, yanlış bir adım attığında ustasından sert bir bakış, belki de azarlama gelir. Ama aynı zamanda ablalarının teşvikiyle sabreder. Tekrar dener ve her başarısızlık onu biraz daha olgunlaştırır. Yavaş yavaş o küçük kız artık bir Maiko'ya dönüşür. Saçlarını geleneksel şekilde süsler. Rengarenk obi kuşağı beline bağlanır. Artık sadece Okuya'daki bir çocuk değildir. Onu görenler gözlerinde geleceğin geishasını görürler. Bir Maiko aslında çocukluğunu geride bırakıp sanata adanmış bir hayatın kapısından geçiyordu. O kapının ardında ise yalnızca dans ve müzik değil, aynı zamanda insan ruhuna dokunan, Japonya'nın incelikli estetik anlayışını yaşatan bir yolculuk yatıyordu. Bir gün ustası ona bakıp başıyla onayladığında o an bütün acılar ve zorluklar bir anda anlam kazanır. Çünkü Maiko olmak yalnızca bir unvan değil, sanatla yoğrulmuş bir kimliğe adım atmaktır. Haydi bir an için Kyoto'nun en eski eğlence bölgelerinden Giyo'na doğru yürüyelim. Taş döşeli sokaklarda sessizce ilerlerken kağıt fenerlerin titreyen ışıkları yolumuzu aydınlatıyor. Bir evin içinden duyulan uzak şamisen sesi, ardından tok bir davul vuruşu. Belki de bir genç geisha gecenin hazırlıklarını yapıyor. İşte şimdi onların dünyasına adım atıyoruz. Bir geisha'nın hayatı baştan sona sanatla örülüdür. Eğitim Maiko dönemiyle başlamış olsa da geisha olduktan sonra bitmez. Çünkü sanat yaşamlarının merkezindedir. Geisha'ların ellerinde en çok şamisen görülür. Bu üç telli enstrümanın sesi hem neşeli hem de hüzünlüdür. Tıpkı hayatın kendisi gibi. Ama şamisen tek başına değildir. Geishalar koto, uzun telli bir çalgı, taika davulu, hatta bazen fue adı verilen bambu flütle de eğitilirler. Bu çalgıların her biri farklı duyguları dile getirir. Bir sahneyi hayal edin. Loş ışıkların altında yerde tatami hazırları. Bir köşede geisha şamisenini kucağına alır. Elleri incecik parmaklarıyla titrediğinde odanın atmosferi değişir. Birazdan dinleyenler yalnızca müzik değil bir hikaye duyacaktır. Çünkü Japon kültüründe müzik daima bir anlatıdır. Müzikle birlikte dans da gelir. Geishaların dansı batıdaki gibi hızlı ve gösterişli değildir. Her hareketin, her el kıvrımının bir anlamı vardır. Bir çiçeğin açılışı, yağmurun yeryüzüne inişi ya da kaybolmuş bir aşkın hüznünü sadece bir baş eğişiyle, bir yelpazenin açılışıyla anlatabilirler. Bir gece çay evinde toplanan misafirleri düşünün. Sessizlik içinde geisha'nın adımlarını izlerler. Ayağını tatamiye koyduğu her an adeta zaman durur. Çünkü bu dans sadece gözle değil kalple de izlenir. Elbette sanat yalnızca sahnede değil, günlük yaşamda da devam eder. Geishaların sabahı erken başlar. Kimono giymek bile başlı başına bir törendir. Kat kat ipek kumaş, sıkı obi kuşağı, saçlara yerleştirilen tokalar. Tüm bunlar saatler sürer. Ama bu hazırlık sadece dış görünüş için değil, geisha kendini günün ritüeline hazırlar. Bir geisha'nın gündelik hayatında en önemli sanatlardan biri çay seremonisidir. Bu sıradan bir çay içme anı değil, adeta bir felsefedir. Çayın hazırlanışı, misafire sunuluşu, kasenin tutulma biçimi hepsi birer incelik göstergesidir. Çay seremonisinde amaç çayın tadını çıkarmaktan çok huzuru, uyumu ve dinginliği paylaşmaktır. Sanatsal eğitim geishaların günlük yaşamına da yansır. Onlar toplumun geri kalanından farklı olarak sürekli bir disiplin içindedirler. Yemeklerini zarafetle yer, yürürken asla hızlı adım atmazlar. Konuşurken seslerini yükseltmezler. Çünkü geisha olmak sadece sahnede değil, yaşamın her anında sanatla yoğrulmak demektir. Ve işte bu yüzden geishalar Japon toplumunda birer sanat köprüsü olarak görülür. Onların günleri yorucu, geceleri ise gösterişli olabilir. Ama bütün bu disiplin onları birer yaşayan sanat eseri haline getirir. Gözlerinizi kapatın. Edo döneminin bir akşamında Kyoto'nun Gion semtinde dolaştığınızı hayal edin. Dar sokaklardan yükselen pirinç kağıt lambalarının ışığı gecenin karanlığını
durağanlığını hafifçe dağıtıyor. Bir çay evi kapısından içeri girdiğinizde tatami hasırlarının üzerinde sessizce oturan misafirleri görüyorsunuz. İşte o anda zarif adımlarla içeri giren bir geisha beliriyor. Bu an yalnızca bir eğlence anı değildir. Japon toplumu için bu bir kültürel buluşmadır. Çünkü geishalar her şeyden önce sanatçıdır. Onların görevi misafire yalnızca müzik ve dans sunmak değil, aynı zamanda sohbetin ahengini kurmak, odanın havasını dengelemektir. Geishalar toplumsal hayatın kültürel taşıyıcılarıdır. Şamisen tınısı, geleneksel danslar, çay seremonisi hepsi Japonya'nın estetik dünyasının bir parçasıdır. O nedenle geishaların toplumdaki yeri sıradan eğlenceden çok daha farklıdır. Onlar geçmişin kültürünü bugüne taşıyan canlı köprüler gibidir. Bir geisha'nın varlığı misafirlere sadece sanat değil, aynı zamanda bir atmosfer sunar. Geisha konuşma tarzıyla, zarif jestleriyle, ince mizahıyla bulunduğu ortamı özel kılar. Bu yüzden Edo döneminde birçok tüccar, samuray ve aristokrat önemli sohbetler için geishaların eşlik ettiği çay evlerini tercih eder. Fakat ne yazık ki tarih boyunca geishalar sık sık yanlış anlaşılmıştır. Özellikle Batı dünyasında 19. yüzyıldan itibaren Japonya açıldığında geishaların kimliği farklı algılandı. Onlar çoğu zaman yanlış biçimde fahişe ya da hafif meşrep kadınlar olarak tanıtıldı. Oysa gerçek bundan çok uzaktı. Geishalar hiçbir zaman beden ticaretiyle özdeşmedi. Onlar yalnızca sanat yoluyla var oldular. Elbette Japon toplumunda farklı rollere sahip kadınlar vardı. Örneğin oiran adı verilen yüksek rütbeli eğlence kadınları. Ancak geishalar onlardan tamamen ayrı bir sınıftı. Batı'nın bakış açısındaki bu yanlışlık belki de egzotik bir kültürü anlamadan etiketleme çabasından kaynaklanıyordu. Japon halkı ise geishaları birer yaşayan sanat eseri olarak gördü. Onların varlığı gündelik hayatın stresinden uzaklaşmak, estetikle buluşmak anlamına geliyordu. Bir tüccar için geisha iş konuşmasında zarif bir eşlikçiydi. Bir samuray için savaşın sertliğinden uzaklaşıp ruhunu dinlendiren bir nefesti. Bir aristokrat içinse toplumla zarifçe bağ kurmanın bir yoluydu. Geishaların toplumdaki yeri bu anlamda zarifliğin muhafızı olmaktı. Onlar Japonya'nın ruhunu, dansın, müziğin, sohbetin inceliklerini gelecek kuşaklara taşıyan kişilerdir. Bir odanın içinde oturduğunuzu hayal edin. Tatami hasırların üzerinde diz çökmüşsünüz. Odanın köşesinde bir geisha sabahın ilk ışıklarıyla hazırlanıyor. Sessizlik var. Sadece ipek kumaşların hafifçe sürtünme sesi duyuluyor. İşte şimdi bir geisha'nın estetik dünyasına giriyoruz. Geishaların giydiği kimono sıradan bir kıyafet değildir. Her renk, her desen, her katman bir mesaj taşır. İpekten dokunmuş ağır kimonolar bazen 10 kiloya yaklaşır. Arkadan bağlanan geniş obi kuşağı adeta bir sanat eseridir. Maiko döneminde kuşak uzun ve sarkıktır. Bu gençliği ve çıraklığı simgeler. Geisha olunca daha kısa, daha ağırbaşlı bir forma dönüşür. Kimononun desenleri mevsimlere göre değişir. İlkbaharda kiraz çiçekleri, yazın serinlik veren dalga motifleri, sonbaharda kırmızı yapraklar, kışın ise çam ağacı ya da bambu. Çünkü geisha yalnızca kendini değil, doğayı da üzerinde taşır. Şimdi yüzüne dikkat edin. Geisha'nın en tanınan özelliği olan beyaz makyaj. Ama bu sadece bir süs değil, bir semboldür. Eski Japonya'da gece lambaları loştu. Beyaz yüz karanlıkta parlıyor ve yüz ifadelerini belirginleştiriyordu. Göz çevresine sürülen siyah ve kırmızı çizgiler bakışlara derinlik katar. Dudaklar küçük ve kırmızı boyanır. Özellikle alt dudak zarifçe küçültülerek çizilir. Bu estetik bir ideali simgeler. Abartıdan uzak, kontrollü güzellik. Maikolar ilk yıllarında dudaklarının yalnızca bir kısmını boyar. Bu çıraklık döneminin işaretidir. Ve saçlar. Geleneksel saç modelleri saatler süren özen ister. Tokalar, tahta taraklar, renkli süsler hepsi birer sembol taşır. Maiko saçındaki çiçek süsü mevsime göre değişir. Bir bakışla onun hangi ayda, hangi dönemde olduğunu anlayabilirsiniz. Geishaların estetik dünyası sadece kıyafet ve makyaj değildir. Bu aynı zamanda bir yaşam felsefesidir. Her şeyde uyum aranır. Kıyafetin rengi, odanın dekoruyla uyumlu olmalı. Takılan bir saç süsü mevsime uygun olmalı. Geishalar için güzellik, doğayla, zamanla ve mekanla uyum içinde olmaktır. Bir misafirin gözü önünde geisha sadece şarkı söylemez ya da dans etmez. O, aynı zamanda estetiğiyle bulunduğu ortamı dönüştürür. Sanki odanın havası değişir. Basit bir sohbet bile zarif bir ritüele dönüşür.
dönüşür. Hayal edin, takvimler 19. yüzyılın sonlarını gösteriyor. Japonya yüzyıllar süren kapalı toplum yapısını terk ederek Batı dünyasına açılmaya başlıyor. Meiji dönemi başlamış. Tren yolları inşa ediliyor. Fabrikaların dumanı gökyüzünü kaplıyor. Batılı kıyafetler sokaklarda görünmeye başlıyor. Bu hızlı modernleşme dalgası elbette geishaların dünyasını da etkisiz bırakmıyor. Meiji dönemiyle birlikte Japon toplumu Batı kültürüne yoğun bir merak duydu. Artık sadece geleneksel eğlenceler değil, Batı tarzı müzik, tiyatro ve dans da ilgi görüyordu. Bu durum geishaların rollerini doğrudan etkiledi. Bir zamanlar şamisen sesiyle büyülenen kalabalıklar şimdi piyanonun ve kemanın melodileriyle tanışıyordu. Geishalar bu değişime kayıtsız kalmadı. Bir kısmı Batı müziğini öğrenmeye başladı. Bazıları yeni eğlence biçimlerini sanatlarına kattı. Ama asıl güçleri geleneksel Japon estetiğini koruyabilmeleriydi. 20. yüzyıl başında geishaların sayısı oldukça fazlaydı. Kyoto, Tokyo, Osaka gibi şehirlerde binlerce geisha vardı. Ancak 2. Dünya Savaşı bu zarif dünyanın dengelerini sarstı. Savaş yıllarında birçok okuya kapandı. Kimonoları üretmek için gerekli ipek bulunamaz hale geldi. Savaşın ardından Japonya hızla modernleşirken geishalık mesleği de daralmaya başladı. İnsanlar artık televizyon ve sinema gibi yeni eğlence biçimlerine yöneliyordu. Tüm bu değişimlere rağmen geishalar kaybolmadı. Aksine azalarak ama özelleşerek varlıklarını sürdürdüler. Bugün sayıları Edo dönemine göre çok daha az olsa da Kyoto'nun Gion, Kanazawa'nın Higashi-Chiya ya da Tokyo'nun Shambashi bölgelerinde hala etkinler. Modern Japonya'da geishalar artık sadece sanatçı değil, aynı zamanda kültürel bir elçi konumunda. Turistler için düzenlenen özel etkinliklerde sahne alıyor. Japon estetiğini dünyaya tanıtıyorlar. Fakat şunu vurgulamak gerekir. Günümüzde de geishalar hala sadece seçkin çevrelerde, özel davetlerde, kültürel bağlamlarda görev alıyor. Geishaların günümüzdeki en önemli rolü geçmişle bugün arasında bir köprü olmak. Onlar Edo döneminden kalma dansları, müzikleri ve ritüelleri yaşatarak modern Japon toplumuna kimlik kazandırıyorlar. UNESCO'nun kültürel miras anlayışına benzer şekilde geishalar yaşayan bir kültürel hazine olarak görülüyor. Artık sayıları azalmış olsa da bir geishayı sahnede görmek hala büyüleyici bir deneyimdir. Loş bir odada elinde yelpazesiyle zarifçe dans eden bir geisha hem yüzyıllar öncesinin ruhunu taşır hem de bugünün Japonya'sında yaşayan estetiği simgeler. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu kez Edo döneminin loş sokaklarından değil, 19. yüzyılda batıya açılan bir Japonya'dan geçeceğiz. Buharlı gemiler limanlara yanaşırken Japon kültürü ilk kez Avrupa ve Amerika'ya taşınıyordu. Ve işte o noktada geishalar batının meraklı gözlerinin odağı haline geldi. Batılı seyyahlar Japonya'da gördükleri renkli kimonoları, zarif dansları ve egzotik görünümü hayranlıkla yazılarında aktardılar. Ama çoğu geishaların kimliğini yanlış yorumladı. Onları erotik bir egzotizmin parçası olarak sundular. Batı edebiyatında ve sanatta geishalar çoğu zaman lüks fahişeler gibi resmedildi. Bu yanlış algı belki de kültürler arasındaki farktan doğdu. Çünkü Batı kadınların sahne sanatlarında yer almasını uzun süre farklı gözle görmüştü. Ayrıca Japonya'da var olan oiran geleneğiyle geishalar sık sık birbirine karıştırıldı. Oysa gerçekte geishalar tamamen farklı bir sosyal sınıftı. Sanatla var olan, disiplin ve estetik üzerine kurulmuş bir yaşamın temsilcileriydi. Geishalar hiçbir zaman toplumun cinsel arzularını karşılayan figürler olmadılar. Onlar sanat aracılığıyla güzellik, zarafet ve uyum sunan kültür sanatçıları oldular. Görevleri müzikle, dansla, sohbetle ve estetikle ortamı dönüştürmekti. Geisha'nın varlığı misafirleri günlük hayatın yükünden uzaklaştırıp kısa bir süreliğine olsa dinginlik ve güzelliğe davet etmekti. Bir çay evinde elinde yelpazesiyle sessizce dans eden bir geisha. Onun hareketleri sadece bir eğlence değil, aynı zamanda bir hikayedir. Ve bu hikaye yüzyıllar boyunca Japon toplumunun ruhunu yansıttı. Günümüzde geishaların sayısı çok azalmış olsa da mirasları hala güçlüdür. Kyoto'nun Gion bölgesinde düzenlenen yıllık Miyako Odori dans gösterileri bu kültürün hala canlı olduğunu kanıtlar. Aynı şekilde Tokyo ve Kanazawa'daki çay evlerinde özel etkinliklerle gelenek sürdürülür. Batı'da ise geishalar artık yanlış algılarla değil bir kültürel zenginlik olarak görülüyor. Sinema, edebiyat ve turizmde onlara dair daha doğru temsiller ortaya çıkmaya başladı. Ama en önemlisi Japonya'da insanlar hala geishaları ulusal kimliğin estetik koruyucuları olarak kabul ediyor. Bir gece düşünün. Kyoto'nun dar sokaklarında yürüyorsunuz. Taşların üzerinde hafifçe yankılanan
tahta takunya sesleri duyuluyor. Önümüzden ağır ipek kimonosu ile bir geisha geçiyor. Yüzünde dinginlik, adımlarında asalet var. Belki onu bir daha görmeyeceksiniz. Ama o an Japon kültürünün yüzyıllar boyu süren zarafetini içinizde hissediyorsunuz. Ve işte bu geishaların bugüne bıraktığı mirastır. Sessiz, zarif ama unutulmaz bir hatıra. Hayal edin. Bundan yaklaşık 5000 yıl önce Mezopotamya'nın bereketli topraklarında güneş ağır ağır yükseliyor. Ur şehrinin dar sokaklarından geçerken kil tuğlalardan yapılmış evlerin avlularında kadınların su testileriyle dolaştığını görüyorsunuz. Erkekler ise sabanın başında tarlaya hazırlanıyor. Bu dünyanın en eski uygarlıklarından biri olan Sümerler'de evlilik yalnızca iki insanın birleşmesi değil, toprağın, tanrıların ve ailelerin kaderini bir araya getiren kutsal bir kurumdu. Sümerler'de aşk elbette vardı. Ancak evlilik asla bireysel duygulara bırakılmazdı. Evlilik esasen ekonomik bir düzenlemenin adıydı. Tarlaların kimde kalacağı, mirasın nasıl paylaşılacağı, ailenin nüfusun hangi aileyle birleşeceği. İşte tüm bu soruların cevabı evlilikte gizliydi. Aileler kızlarını ve oğullarını çoğunlukla pazarlıklarla, hediyelerle ve sözleşmelerle birbirine bağlardı. Bu sözleşmeler kil tabletlere yazılır, mühürlerle onaylanırdı. Bir baba kızını evlendirirken damadın ailesinden başlık parası ya da belirli mallar talep edebilirdi. Bu mal bazen bir tarlanın payı, bazen birkaç koyun, bazen de değerli madenler olurdu. Böylece evlilik sadece iki gencin değil, iki ailenin ekonomik gücünü pekiştirirdi. Kadının konumu ise karmaşıktı. Bir Sümer kadını evlenmeden önce babasının otoritesine, evlendikten sonra ise kocasının otoritesine tabiydi. Ama bu kadının tamamen güçsüz olduğu anlamına gelmezdi. Arkeolojik belgeler gösteriyor ki bazı kadınlar çarşıda ticaret yapabiliyor, kil tabletlerde kendi adlarına borç alıp verebiliyordu. Yine de evlilik söz konusu olduğunda kadının seçme hakkı yok denecek kadar azdı. Kararı aileler verirdi. Sümerler'de evlilik dini bir boyutta taşırdı. Nikah törenleri tapınaklarda, tanrıların huzurunda gerçekleştirilirdi. Rahipler dua eder, yeni evlilerin bir araya gelişini bereketle kutsardı. Hatta evlilik tanrıça Inna ile çoban Dumuzi'nin kutsal evliliği ile ilişkilendirilirdi. Bu mitolojik hikaye toprağın verimliliğini ve toplumun devamlılığını simgeliyordu. Dolayısıyla evlilik bireyler için bir dönüm noktası olduğu kadar toplum içinde bir ritüeldi. Peki ya aşk? Sümer şiirleri bize ilginç ipuçları verir. Birçok tablet genç kadınların sevgililerine yazdığı tutkulu dizelerle doludur. Demek ki aşka yer vardı. Ancak aşk ile evlilik her zaman aynı yolda yürümüyordu. Evlilik toplumun düzenini korumak için, aşk ise bireylerin kalbinde gizli bir dünyada yaşıyordu. Gözlerimizi kapatıp o çarşıya geri dönersek, küçük yaşta nişanlanan bir kız çocuğunu görebiliriz. Belki annesinin arkasında saklanıyor. Belki merakla yeni ailesini süzüyor. Onun için bu yolculuk yalnızca yeni bir eve gitmek değil, kaderini, tanrıların ve ailesinin çizdiği yolda yaşamaya başlamak demekti. İşte Sümerler evlilik bireyin değil toplumun geleceğini şekillendiren bir kurumdu. Düşünün, Nil Nehri'nin sularının altın güneşle parladığı bir sabah. Kahverengi topraklardan yükselen piramitler uzaktan bakıldığında insanın aklını başından alıyor. Dar taş sokaklarda insanlar işlerine gitmek için acele ediyor. Kadınlar ise evlerinin avlularında tarladan gelen sebzeleri hazırlıyor. Bu dünyada evlilik sadece iki kişinin bir araya gelmesi değil, Nil'in bereketi ve ailenin gücüyle doğrudan bağlantılı bir kurumdu. Eski Mısır'da evlilik aşkın ötesinde toplumsal ve ekonomik bir düzen aracıydı. Aileler evlilikleri sadece çocuk doğuracak bir birliktelik olarak görmez, aynı zamanda mal mülkün, tarım arazilerinin ve sosyal statünün devamı için bir araç olarak planlardı. Zengin bir ailenin kızı çoğu zaman başka bir ailenin ekonomik ya da politik avantajlarını güçlendirmek için evlendirilirdi. Mısır'daki kadınlar antik dünyadaki pek çok toplumdan farklı olarak görece daha fazla hak sahibiydi. Evlenmeden önce babasının rızası gerekiyordu. Ancak evlilik sonrası kadının mülkiyet ve miras hakkı vardı. Bir kadın evlilikte kendi mülkünü koruyabilir, boşanma durumunda haklarını alabilirdi. Bu kadının toplum içindeki rolünü güçlendiren önemli bir özelliktir. Evlilik törenleri genellikle basitti.
halk arasında gerçekleşirdi. Tapınaklarda veya rahiplerin önünde yapılabilirdi. Ama dini ritüeller sık sık düğünleri kutsardı. Evlilik sözleşmeleri kil tabletler üzerine yazılır, aileler arası anlaşmalar belgelenirdi. Böylece evlilik sadece duygusal bir bağ değil, yasal ve toplumsal bir güvence haline gelirdi. Nil'in kıyısında küçük bir kız çocuğunun annesiyle birlikte ileride kiminle evleneceğini konuştuğunu hayal edin. Belki biraz korku, biraz merak var gözlerinde. Ama bu süreç onun ve ailesinin geleceğini şekillendirecek bir dönüm noktasıdır. Nil'in bereketi gibi evlilik de toplumun devamlılığını ve düzenini garanti altına alır. Evlilik ve aşk arasında ince bir fark vardır. Mısır şiirleri ve aşk mektupları gençlerin duygularını ifade etmelerine izin verirken evlilik kararları çoğunlukla ailelerin ekonomik ve sosyal hesaplarına göre alınırdı. Bu nedenle bireysel arzular çoğu zaman ikinci planda kalırdı. Günün sonunda piramitlerin gölgesinde bir çift el ele tutuşur. Ailelerin gözleri üzerlerinde. Nil'in suları altında toplumun ve ekonomik düzenin ritmi sürer. İşte eski Mısır'da evlilik bireysel aşkı şekillendirmekten çok toplumsal istikrarı, ekonomik gücü ve ailenin sürekliliğini koruyan kutsal bir köprüydü. Gözlerinizi kapatın. Sparta'nın dağlık topraklarında sabahın ilk ışıklarıyla taşlı yolları aydınlanıyor. At sırtındaki askerler harekete geçiyor. Eğitim alanlarında gençler kaslarını ve dayanıklıklarını sınamak için koşuyor. Bu topraklarda evlilik yalnızca bireysel bir tercih değil, devletin ve savaş gücünün bir parçasıydı. Spartalı toplumda evlilik ve aile yapısı doğrudan devletin ihtiyaçlarıyla bağlantılıydı. Erkekler küçük yaşta askeri eğitim için agoge denilen kamplara gönderilir, yıllarını disiplin, dayanıklılık ve savaş yetenekleri üzerinde geçirirdi. Bu nedenle erkekler uzun süre ailelerinden uzakta olurdu. Kadınlar ise evde güçlü ve sağlıklı çocuklar yetiştirmek için eğitilirdi. Sparta diğer Yunan şehirlerinden farklı olarak kadınların fiziksel olarak güçlü olmasını isterdi. Çünkü güçlü kadınlar güçlü nesiller doğururdu. Evlilikler genellikle aileler ve devlet arasında düzenlenen bir görev olarak görülürdü. Genç erkek askerler belirli bir yaşa geldiklerinde evlenmeleri için teşvik edilirdi. Fakat amaç bireysel mutluluk değil, toplumun sürekliliğini sağlamaktı. Kadınlar evlilik yoluyla doğacak çocukların sağlıklı olmasını garanti eden önemli figürlerdi. Evlilik bir tür toplumsal görev ve stratejik bir plan olarak görülürdü. Spartalı kadınlar diğer Yunan şehirlerindeki kadınlardan farklı olarak oldukça özgürdü. Toplumsal rol ve mülkiyet hakları vardı. Arazi sahibi olabiliyor, işlerini yönetebiliyorlardı. Bu özgürlük erkeklerin uzun süre evde olmamasına bağlı olarak aileyi ayakta tutacak bir denge mekanizmasıydı. Kadınlar hem evin yöneticisi hem de doğacak neslin sağlığı için sorumluydular. Aşk Spartalılarda ikinci planda gelirdi. Evlilik bireysel duygulardan ziyade devlet ve toplum çıkarına hizmet eden bir kurumdu. Ancak bazı kayıtlar özel ilişkiler ve romantik duyguların da var olduğunu gösterir. Fakat bunlar her zaman evlilik kararlarını etkilemezdi. Düşünün, bir sabah Spartalı bir kadın evinin avlusunda oğlunun doğumunu ve evlenecek genç bir kızı hayal ediyor. Onun görevi sadece kendini değil, tüm şehrin geleceğini garanti altına almaktır. Evlilik bireysel arzuların değil, toplumun sürekliliğinin ve savaşçı nesillerin güven altına alındığı bir ritüeldi. Sparta'da evlilik yalnızca iki insanın değil, bir şehrin ve bir devletin geleceğini şekillendiren bir bağdır. Her doğacak çocuk, her sağlıklı birey Sparta'nın güç ve devamlılığı için bir kazanımdır. İşte bu nedenle Spartalı evliliklerinde hem ekonomik hem sosyal hem de stratejik bir araç olarak tarih sahnesine damgasını vurmuştur. Şimdi hayal edin, Ganj Nehri'nin kenarında sabahın ilk ışıkları suya yansıyor. Tapınak çanları uzaklardan yankılanıyor. Sokaklarda kadınlar renkli sariler içinde günlük işlerini yapıyor. Çocukların ayak sesleri ve tezgahlarından yükselen baharat kokusu havaya doluyor. İşte burada binlerce yıl önce Hindistan'ın Vedik ve Maurya dönemlerinde evlilik sadece bireysel bir bağ değil, toplumsal düzeni ve dini kuralları koruyan kutsal bir görevdi. Hindistan'da evlilikler bireysel aşkın ötesinde dharma adı verilen yaşam düzenine hizmet ederdi. Dharma, kişinin toplum içindeki görevleri ve
toplumsal sorumlulukları demekti. Evlilik de bu çerçevenin temel taşlarından biriydi. Aileler kızlarını ve oğullarını evlendirirken kast sistemini, toplumsal statüyü ve ekonomik çıkarları göz önünde bulundururdu. Bir Brahman ailesi kendi kastına uygun bir eş arar, böylece sosyal düzen korunurdu. Kadınların rolü toplumun sürekliliği açısından kritik öneme sahipti. Doğacak çocuklar ailenin mirasını ve kastın devamını sağlayacak şekilde yetiştirilirdi. Kadınlar evliliklerinde evin yönetimini üstlenir, çocukları eğitir ve evin ritüellerini yürütürlerdi. Evlilik bireyler için bir bağ olduğu kadar ailenin ve toplumun geleceğini güvence altına alan bir kurumsal görevdi. Evlilik törenleri genellikle tapınaklarda veya evin avlusunda yapılırdı. Rahipler Vedik duaları okur, ateşin çevresine dönerek 4 kutsal amacı temsil eden ritüelleri gerçekleştirirdi. Dharma yani görev, artha ekonomi, kama zevk ve moksha ruhsal kurtuluş. Bu törenler sadece iki insanı değil, iki ailenin ve toplumun bağını kutsardı. Aşk ve evlilik her zaman iç içe değildi. Çoğu zaman evlilikler aileler arası anlaşmalarla, ekonomik ve sosyal bağlarla şekillenirken gençlerin duygusal ilişkileri ikinci planda kalırdı. Ancak Vedik şiirler ve klasik Hint edebiyatı aşkın ve romantizmin varlığını açıkça gösterir. Aşk bazen evliliğin içine girebilirdi ama temel amaç toplumun düzeniydi. Şimdi gözlerinizi Ganj Nehri'nin kenarında bir evin avlusuna çevirin. Küçük bir kız annesinin yanında oturuyor. Annesi ile birlikte ileride kiminle evleneceğini düşünüyor. O an onun için sadece bir bireysel karar değil, toplumsal ve dinsel bir sorumluluk, bir dharma yolculuğudur. Eski Hindistan'da evlilik bireysel arzuların ötesinde bir toplumsal ritüel, dini bir görev ve ekonomik bir düzen aracıydı. Her tören, her ritüel, her evlilik kararı toplumun ve kastın sürekliliğini güvence altına almak için özenle planlanırdı. Ve işte bu yüzden Hindistan'ın kadim topraklarında evlilik sadece aşkın değil, toplumun, ailenin ve tanrıların birliğini simgeleyen kutsal bir köprü olarak hayat buluyordu. Gözlerinizi kapatın. Sarı Nehir kıyısında sabahın ilk ışıkları taş ve ahşap evlerin çatılarında parlıyor. Bahçelerde tütün ve pirinç tarlaları. Sabahın serinliğiyle nemlenmiş, sokaklarda ayakkabısız çocuklar koşuyor. Yaşlılar sessizce tapınaklara yöneliyor. İşte eski Çin'in binlerce yıllık topraklarında evlilik yalnızca bireylerin birleşmesi değil, ailenin, ataların ve sosyal düzenin sürekliliğini koruyan kutsal bir kurumdu. Çin'de evlilikler özellikle Han ve Tang dönemlerinde toplumun hiyerarşik yapısına sıkı sıkıya bağlıydı. Aileler çocuklarını evlendirirken hem ekonomik hem de sosyal bağları güçlendirmeyi hedeflerdi. Bir kızın kiminle evleneceği çoğu zaman ailelerin rızasına ve uyumuna bağlıydı. Bireysel seçim ikinci planda kalırdı. Bu kararlar ailelerin mülklerini birleştirmek, sosyal statülerini korumak ve toplumdaki ilişkilerini pekiştirmek için özenle planlanırdı. Kadınlar evlilik sonrasında evin yönetiminde merkezi bir rol üstlenirdi. Evlilik yalnızca iki kişinin bir araya gelmesi değil, çocukların ve ataların devamını garanti altına almak demekti. Atalara saygı, Çin toplumunda evliliğin ritüel boyutunu güçlendirirdi. Tapınaklarda yapılan evlilik törenlerinde rahipler ve aile büyükleri ataların ruhunu davet ederek yeni evlilerin bağını kutsardı. Evlilik törenleri oldukça ritüelizeydi. Gelin kırmızı giysiler içinde evin avlusuna girer. Kırmızı renk mutluluğu, bereketi ve kötü ruhlardan korunmayı simgelerdi. Gelin ve damat birlikte ateşin çevresine dönerek dört erdemi ve ailenin refahını temsil eden dualar eşliğinde birbirine bağlanırdı. Bu törenler evliliği sadece bireysel bir bağ olmaktan çıkarıp toplumsal bir görev haline getirirdi. Aşk, Çin'de evlilikte ikinci plandaydı. Bireysel duygular çoğu zaman ailelerin ve ataların onayıyla sınırlıydı. Ancak edebiyat ve şiir, romantik duyguların varlığını gösterir. Gençler arasında gizli aşk hikayeleri sıkça anlatılırdı. Yine de evlilik kararları her zaman toplumsal düzenin korunması ve ekonomik çıkarların güvence altına alınmasıyla şekillendirilirdi. Şimdi gözlerinizi bu taşlı sokaklara çevirin. Küçük bir kız annesinin elini tutuyor. Babasının söz verdiği geleceği merak ediyor. Onun için bu yolculuk sadece bir aileye girmek değil, toplumsal düzenin, ataların onayının ve ailenin itibarına korunduğu kutsal bir görev. Eski Çin'de evlilik bireysel arzuların çok ötesinde bir
ritüel, ekonomik ve kültürel bir yapı. Her karar, her ritüel ailelerin ve ataların sürekliliğini güvence altına almak için özenle planlanırdı. İşte bu yüzden Çin'in binlerce yıllık topraklarında evlilik hem toplumsal düzenin hem de kültürel mirasın yaşatıldığı bir köprü olarak hayat buluyordu. Gözlerinizi kapatın. Roma İmparatorluğu'nun taşlı sokaklarında sabahın ilk ışıkları forumu aydınlatıyor. At arabalarının tekerlek sesleri, pazar yerinden yükselen taze ekmek kokusu ve kalabalığın uğultusu arasında kayboluyorsunuz. Burada, Roma'da evlilik sadece iki insanın birleşmesi değil, hukuk, sosyal statü ve aile bağlarını koruyan bir kurumdu. Roma'da evlilik özellikle yasal bir sözleşme olarak kabul edilirdi. Evlenen çift yalnızca kişisel duygularını değil, ailelerin mülkiyet haklarını, miras ve sosyal statülerini birleştirirdi. Özellikle soylu ailelerde evlilikler siyasi ve ekonomik güç kazanmak için stratejik bir araçtı. Çocuklar, aile soyunun ve servetinin sürekliliğini sağlayacak şekilde yetiştirilirdi. Kadınların rolü Roma toplumunda belirgin bir şekilde tanımlanmıştı. Evlenmeden önce babalarının otoritesine tabiydiler. Evlendiklerinde ise kocalarının himayesine girerlerdi. Ancak Roma hukukunda özellikle imparatorluk döneminde kadınlar mülkiyet ve miras haklarına sahip olabiliyordu. Bu durum evliliklerin sadece romantik bağlar değil, aynı zamanda ekonomik ve hukuki bir düzen olduğunu gösterir. Roma evlilikleri iki türde gerçekleşirdi. Cummano ve Sinemano. Cummano evliliklerinde kadın tamamen kocasının ailesine katılırken Sinemano evliliklerinde kadının ailesiyle bağları korunurdu. Bu fark kadının haklarını ve aileler arası ekonomik ilişkileri doğrudan etkilerdi. Törenler ise basit ama anlamlıydı. Gelin ve damat evin önünde tanrıça Juno'nun huzurunda kutsanırdı. Bu ritüeller evliliğin hem dini hem de toplumsal boyutunu simgelerdi. Gelinin giysileri ve takıları ailelerin servetini ve statüsünü gösteren semboller olarak özenle seçilirdi. Aşk ve duygular Roma'da evlilikte çoğu zaman ikinci plandaydı. Ancak edebiyat ve şiir bireysel duyguların varlığını ortaya koyar. Bazı kayıtlar genç çiftlerin birbirine aşık olduklarını gösterse de evliliğin temel amacı her zaman ailelerin ve toplumun düzenini korumak oldu. Şimdi gözlerinizi bir Roma evinin avlusuna çevirin. Küçük bir kız annesiyle birlikte gelecekteki kocasının ailesini gözlemliyor. Onun için bu yolculuk sadece bir bireysel birleşme değil, aileler arası hukuki ve ekonomik bağların, sosyal statünün ve mirasın güvence altına alındığı kutsal bir yolculuktur. Eski Roma'da evlilik, bireysel arzuların ötesinde toplumun, ailenin ve hukukun sürekliliğini sağlayan bir ritüeldi. Her karar, her tören, her sözleşme Roma toplumunun temel taşlarını korumak için özenle planlanırdı. Ve işte bu nedenle Roma evlilikleri hem yasal hem toplumsal hem de ekonomik bir yapı olarak tarihe damgasını vurdu. Gözlerinizi kapatın. Çölde güneş yavaşça yükseliyor. Taş evlerin ve ahşap çardakların üzerine sıcak ışık düşüyor. Kudüs sokaklarında insanlar sabah dualarını yapıyor. Küçük çocuklar taş sokaklarda oyun oynuyor. Bu topraklarda antik İbrani toplumunda evlilik sadece iki insanın bir araya gelmesi değil, dini yükümlülüklerin, aile birliğinin ve toplumsal düzenin bir aracıydı. İbrani toplumunda evlilik Tanrı'ya karşı yerine getirilmesi gereken bir görev olarak görülürdü. Tek bir kutsal kitap olan Tevrat'ta evlilik kuralları, miras ve aile yapısı ayrıntılı biçimde düzenlenmişti. Evlilikler genellikle aileler arasında anlaşmalarla yapılırdı. Bireysel duygular çoğu zaman ikinci plandaydı. Bir ailenin kızı evlilik yoluyla başka bir ailenin dini ve toplumsal bağlarını güçlendirirdi. Kadınların evlilikteki rolü toplumsal ve dini sorumluluklarla doğrudan bağlantılıydı. Evlenmek kadın için hem aile içi görevlerini yerine getirmek hem de çocuk doğurarak topluluğun devamını sağlamak anlamına geliyordu. Evlilik sözleşmeleri ketubah adı verilen belgelerle yazılı hale getirilir. Haklar ile yükümlülükler ayrıntılı biçimde belirtilirdi. Böylece evlilik sadece bireysel bir bağ değil, aynı zamanda yasal ve toplumsal bir güvenceydi. Evlilik törenleri dini ritüellerle sıkı bir şekilde örülmüştü. Gelin ve damat Tanrı'nın huzurunda birleşir, rahipler dua eder, kutsal dualar eşliğinde çiftin birlikteliği pekiştirilirdi. Bu törenler evliliğin hem kutsal hem de toplumsal boyutunu vurgulardı. Gelinlik ve damatlık giysileri ailelerin statüsünü ve Tanrı'ya adanmışlıklarını simgelerdi. Aşk, İbrani evliliklerinde ikinci plandaydı. Bireysel duygular, aile ve dini düzenin yanında önemsiz kalabilirdi. Yine de İbranice şiirler ve tarihi metinler aşkın varlığını gösterir. Romantik ilişkiler gizli
gizlice yaşanabilirdi. Ancak evlilik kararları her zaman ailelerin ve Tanrı'nın düzenini korumaya yönelikti. Şimdi gözlerinizi eski Kudüs'ün dar sokaklarına çevirin. Küçük bir kız annesiyle birlikte evleneceği kişiyi düşünüyor. Onun için bu yolculuk yalnızca kişisel bir birliktelik değil, Tanrı'ya karşı bir sorumluluk, ailelerin ve toplumun devamını sağlayan kutsal bir görevdir. İbrani toplumunda evlilik bireysel arzuların ötesinde dini yükümlülükleri yerine getiren, toplumsal düzeni ve aile birliğini koruyan kutsal bir kurumdu. Her ritüel, her sözleşme ve her tören toplumun ve Tanrı'nın düzenini yaşatmak için özenle planlanırdı. İşte bu nedenle İbrani evlilikleri tarih boyunca hem dini, hem toplumsal, hem de kültürel bir yapı olarak unutulmaz bir miras bırakmıştır. Gözlerinizi kapatın. Uzak zamanların topraklarında, farklı uygarlıkların şehirlerinde sabahın ilk ışıkları yavaş yavaş yükseliyor. Mezopotamya'nın kil tuğla evlerinde Sümer aileleri tarlalarının kaderini konuşuyor. Nil kıyısında Mısırlılar piramitlerin gölgesinde çocuklarının geleceğini planlıyordu. Sparta'da dağlar arasında genç erkekler eğitim alanlarına yönelirken kadınlar evin düzenini sağlamanın yollarını arıyordu. Uzak Hindistan'da Ganj Nehri kenarında aileler kızlarını ve oğullarını kast sistemine uygun evlilikler için hazırlıyor. Çin'de Sarı Nehir'in kenarındaki tapınaklar evlilik törenleri için sessizce bekliyordu. Roma forumlarında soylu aileler evlilikleri yasal ve ekonomik bağlarla şekillendiriyor. İbrani toplumunda Kudüs'ün taş sokaklarında ketubahlar yazılıyor. Kutsal dualarla evlilikler Tanrı huzurunda onaylanıyordu. Ve bu uzak Kelt topraklarında ormanın içindeki köylerde evlilikler klanların ve doğa ritüellerinin bir parçasıydı. Tüm bu uygarlıklarda evlilik bireysel aşkın ötesinde toplumsal düzeni ve ekonomik dengeyi koruyan bir kurumdu. Aileler çocuklarını evlendirirken mal, mülk, statü, politik bağları gözetir. Bireylerin arzuları çoğu zaman ikinci planda kalırdı. Kadınların rolleri kültürlere göre değişse de evliliklerin temel amacı aileler arası bağları güçlendirmek, toplumsal ve ekonomik sürekliliği sağlamak olurdu. Sümerler'de başlık parası, Mısır'da mirasın düzenlenmesi, Roma'da hukuki sözleşmeler, Hindistan'da kast sistemine uyum, Çin'de atalara saygı, Keltlerde klan birliği. Tüm bu örnekler evliliğin her zaman toplumsal ve ekonomik bir çerçevede şekillendiğini gösteriyordu. Evlilikler, ritüeller ve törenlerle kutsal bir boyut kazanırdı. Tapınaklar, dualar, ateş çevresindeki dönüşler, kırmızı giysiler ve ketubahlar. Sadece bireylerin değil, ailelerin ve toplulukların geleceğini garanti altına alırdı. Aşk elbette vardı. Şiirlerde, mitlerde ve gizli ilişkilerde kendini gösterirdi. Ancak evlilik kararları her zaman toplumun çıkarı, dini sorumluluk ve ekonomik düzen önceliğiyle alınırdı. Şimdi gözlerinizi kapatıp bu uygarlıkların sokaklarında dolaşın. Bir Sümer kızı babasının elini tutuyor. Mısırlı bir anne tarlaları konuşuyor. Spartalı kadın güçlü bir şekilde çocuklarının geleceğini düşünüyor. Hintli bir genç kız Ganj kıyısında sessizce dua ediyor. Roma forumlarında aileler sözleşmeleri inceliyor. İbrani tapınaklarında dualar yükseliyor. Kelt köylerinde klanlar evlilik ritüellerini izliyor. Her biri farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda ama aynı amaçla birleşiyor. Toplumun, ailenin ve kültürel düzenin sürekliliğini sağlamak. Antik uygarlıklarda evlilik aşkın değil toplumsal sorumluluk, ekonomik güvence ve kutsal bir görev olarak hayat buluyordu. Ve işte bu yüzden binlerce yıl önce atılan evlilik adımları bugün bile tarih boyunca toplumların temel taşlarını şekillendiren bir miras olarak hatırlanıyor. Gözlerinizi kapatın. Baltık Denizi'nin serin rüzgarlarıyla çevrili bir tepede yükselen devasa tuğla duvarlar, yüzyıllar boyunca geçen tarih boyunca sessiz bir tanıklık sunuyor. İşte Malbork Kalesi. 13. yüzyılda Haçlılar tarafından inşa edilmiş bu kale sadece bir savunma yapısı değil, aynı zamanda askeri güç, dini otorite ve siyasi bir sembol olarak yükseliyordu. Gotik tuğlaların ihtişamı güneş ışığında altın bir parıltı gibi süzülüyor ve kaleyi dünyanın en büyük tuğla kalesi haline getiriyordu. Kalenin surlarının ardında şövalyeler hem inançlarını hem de savaş stratejilerini şekillendiriyor. Taşlarla örülmüş duvarlar onların kararlılığını yansıtıyordu. Ancak 1410'da Grünwald Savaşı bu ihtişamlı yapıya ağır bir darbe vurdu. Şövalyelerin ordusu
ordusu yenildi. Kalenin simgesel gücü sarsıldı. Fakat taş duvarlar yıllar boyunca direndi. Savaşın, entrikaların ve ekonomik baskıların gölgesi altında bile sağlam kaldı. Zamanla kale yalnızca bir askeri merkez olmaktan çıktı. Ekonomik ve siyasi değişimler Haçlıların gücünü aşındırmaya başladı. 1457'de Polonyalıları Kasimir IV kaleyi satın alarak Haçlıların bölgedeki hakimiyetini sonlandırdı. Taşların arasında yankılanan Haçlı ayinleri artık geçmişin sessiz fısıltılarına dönüştü. Sonraki yüzyıllarda kale, savaşların, salgınların ve zamanın yıpratıcı etkilerinin gölgesinde kalmaya devam etti. 19. yüzyılda ise kapsamlı onarımlar yapıldı ve Malbork Kalesi sadece tarihi bir yapı değil, kültürel bir simge ve geçmişin görkemli hatırası haline geldi. Her taşında Haçlıların zaferlerini, yenilgilerini, entrikalarını ve insan emeğini fısıldayan bir hikaye saklıydı. Şimdi gözlerinizi kalenin yüksek surlarına çevirin. Rüzgarın taşıdığı taş kokusunu içinize çekin. Güneşin gotik tuğlalar arasında oynadığı ışığı izleyin. Her taş yüzyılların öyküsünü anlatıyor. Bir zamanlar şövalyelerin adımlarını, savaş çığlıklarını, dini ayinlerin sessizliğini ve tarihin akışını taşın üzerinde hissettiriyor. Malbork Kalesi geçmişin tüm ihtişamını ve acılarını sessiz bir şekilde günümüze fısıldıyor.